Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Balık burcu arkadaşlarım. Yeni haftayı konuşuyoruz. 24 Ocak haftasını konuşuyoruz. Bakalım ne gündemlerle başlıyoruz. 8. ev konularıyla başlıyoruz. Ödemelerle alakalı gündemler, ekstra gelirlerle alakalı gündemler ya da operasyonlarla alakalı gündemlerle başlıyoruz. Burada ayın Satürn'e çok güzel bir açısı var arkadaşlar. Belki uzaklardan gelecek bazı destekler ya da prim olanaklarımız ya da toplu böyle mirasla alakalı durumlar olabilir arkadaşlar. Üçüncü evi Satürn'ün bir karesi var. Burada Uranüs'te bir karesi olduğu için burada ani bir haber alabilirsiniz ve miras durumunuz ortaya çıkabilir. Çok açık konuştum galiba. Şimdi bir de Merkür burada retro olduğu için ve 12. evinizde olduğu için buranın da Uranüs'e bir karesi var arkadaşlar. Burada aldığınız haberlerin doğruluğundan emin olun. Çünkü retro olduğu için yalan olma ihtimali çok yüksek. Bir de Satürn, Güneş ve Merkür sizin 12. evinizde olduğundan arkanızdan çok fazla işler dönüyor olabilir arkadaşlar. Ay zaten sizin 5. evinizin yöneticisi. Yani spekülatif yatırımlarınız veya parasal konularla alakalı evet güzel haberler var. Fakat doğruluğundan emin olmanız gerekiyor sadece. Merkür retro olduğundan dolayı. Şimdi ikinci evinize bir bakalım. Mars'ın açılarına bakalım. Mars burada Neptün'e bir kare yapıyor. Bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir mesela. Fakat Mars aynı zamanda Jüpiter'e de çok güzel bir açı yapmış. Demek ki evet para gelebilir size fakat geç gelebilir. Bu şekilde açıklayabilirim. 29 derecede olduğu için biraz sıkıntılı bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Bakalım 11. evinizde Venüs var. Venüs'ün de Ay ile bir karesi var. Plüton'un Ay ile bir karesi var. 11. eviniz yani uzak akrabalar ya da sosyal çevrenizden bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz diye görünmüş. Aşk hayatınıza bakalım. Aşk hayatınızda e, güzel gelişmeler olur mu? Olabilir. Kalıcı güzel gelişmeler olabilir diye görünüyor. Merkür retro olduğu için tabii bu evliliğe döner mi? Onda çok emin olamadım ama belki eşinizle de bu aralar çok anlaşmazlıklar yaşıyor olabilirsiniz retrodan dolayı. Bunun dışında başka ilave edebileceğim bir şey var mı? Dördüncü evinize bir bakayım. Dördüncü evinizin yöneticisi de Merkür zaten. Yani orada da bir takım evet böyle yalan dolan asparagas haberler gibi bazı şeyler olabilir ama arkanızdan konuşuluyor onu söyleyeyim. İş alanınıza baktığım zaman güneşin açısı nasıl? Güneş burada zaten Uranüs'e sert bir açı yapıyor. Yani iş alanınızda çok arkanızdan konuşuluyor olabilir. Arkanızdan işler çevriliyor olabilir arkadaşlar. Aman dikkat edelim. Bir de sağlığımıza dikkat edelim bu dönemde. Hep onu söylemeyi unutuyorum. Bu kadar çok gezegen yığılımı olunca burada birazcık sağlık gündemleri de olabilir diye görünüyor. Fakat şifası da yolda görünüyor bu arada arkadaşlarım. Şimdi bir de tabii biz kartlara soralım. Evet haritaya bakınca bir sürü konu var ama kartlara sorunca netleşiyor biraz daha. Bakalım balık burcu arkadaşlarım 24 Ocak haftasında neler yaşayacaklarmış. Hava dokuzlusu. Çok endişeli bir durumdayız bir konuda. Su dokuzlusu. Dileklerin gerçekleşmesini bekliyoruz ama beklerken de epey bir üzülüyoruz görünüyor. Hava uşağı. Evet çok zor olsa da bir konuda bir haber alıyoruz. Artık hangi konuda haber bekliyorsak bu bir kişi de olabilir arkadaşlar. Ee,
ayrı kaldığımız bir kişi de olabilir, bir kurum da olabilir ama ben bir kişi olduğunu görüyorum burada. Blokajlar yıkılıyor. Gerçekten önünüze çok fazla blokaj ve engel konmuş olduğunu görüyorum ben. Belki iş yerinizle alakalı bir durum söz konusu olabilir burada. İş arkadaşlarınız olabilir ya da aile bireyleri olabilir kişiler. Önünüze çok fazla engel konduğunu ve düşman edindiğinizi görüyorum neredeyse. Çok sıkılmışsınız ve acı çekmişsiniz. Bu artık sizin iş hayatınız mı? Yoksa evlilik hayatınız mı? Aile hayatınız mı? Hepsi olabilir. Ateş kartları geldiği için ben daha çok belki de aşk hayatınız ya da bu ne olabilir? Bir atılım yaptıysanız özellikle iş yeri kurmak gibi mesela bu konularda e, bir zorlanma yaşadığınızı görüyorum ben. Şimdi duygusal hayatımız için bir bakalım. Evet şu anda gerçekten de biraz zor durumdasınız. Ama bu hep böyle mi devam edecek? Hayır etmeyecek arkadaşlar. Duygusal hayatımıza da bakalım. Ne zamana kadar devam edeceğini ben size söyleyeceğim şimdi. Duygusal hayatımızda. Evet, evlilik hayatımızla alakalı birazcık huzurumuzda eksilmeler olmuş olabilir. Çünkü egomuz çok fazla önde. Ya bizim ya da partnerimizin egosuyla alakalı zorluklar yaşıyoruz. Çok fazla angarya iş içinde kalmış olabiliriz bu dönemde. Ee, Duygusal hayatımızda da bazı stresler yüklenmiş sanki bize. Bir çıkış yolu arıyorsunuz. Bazı arkadaşlarım geçmişten dönüşler almış olabilirler. Bu konuda kafa karışıklığı yaşıyor olabilirler arkadaşlar. Evli arkadaşlar özellikle eşlerinin işiyle alakalı problem yaşıyor olabilirler. Eğer evli çiftler var mı? Evet evli çiftler var. Daha çok e, dişil enerjinin burada mutsuz olduğunu, bazı şeylerden müzdarip olduğunu görüyorum ben. Eğer siz bir bayansanız zaten bu sizsiniz. Evlilik içerisinde bazı sıkıntılı durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Yani ben bunu mu hak ettim, ben bunu beklemiyordum gibi durumlar yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumların geçici olduğunu bilin. Ayrılmış arkadaşlarım varsa mesela burada tekrar bir uzlaşma söz konusu olabilir. Tekrar bir yol, yön bulma söz konusu olabilir arkadaşlar. Hayır benim hayatımda kimse yok diyorsanız burada bir ilişki fırsatı yakalama ihtimaliniz çok yüksek. Bu arada evliliğe kadar gidebilecek bir ilişkiden bahsediyorum. Yani bundan sonra tanışacağınız, etkileneceğiniz kişiyle bir evlilik hayatınız olacak diyor deste. Şimdi bu düşmanlarla alakalı durum ne zamana kadar devam eder diye bakalım. Ay buradan çekildiği zaman özellikle Merkür'ün Kova burcundan çekilmesi, Güneş'in Kova burcundan çekilmesi, Satürn'e yapacak bir şey yok 2023'e kadar orada ama en azından e, burada Güneş'in ve Merkür'ün buradan bir çekilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi zaten burada kare yapıyor. En azından Venüs buradan gitse çok daha iyi olacak. Venüs'e de buradan kare yapıyor çünkü. Fakat Perşembe günü itibariyle bu durum değişecek arkadaşlar. Perşembe günü itibariyle özellikle parasal konularda ve duygusal manada çok daha iyi hissedeceğiniz bir gün olacak arkadaşlarım. Evet bu haftaki açılımımız bu şekilde. Yani bir aylık bir süreç var ama en azından ayın oradan çekilmesi Perşembe günü olacak. Orada kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Evet üyeliklerimi güncelledim. Birden fazla seçenek var orada arkadaşlar. Bana o şekilde ulaşabilirsiniz ya da mail olarak
özel ulaşabilirsiniz. Her şekilde yardımcı oluyorum. Ulaşanlar biliyor zaten. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.